9 ejderin son nefesi. Suyun üstünde kurulan bu kayıp uygarlığın bilmediğiniz sırları, Mekong Deltası. Güney Vietnam'a ayak bastığınız an, zaman yavaşlar. Çünkü burada, hayat suyun ritmine göre akar. Burası, Tibet'ten doğup 6 ülkeyi besleyen dev bir damarın son durağı, Mekong Deltası. Yerliler ona, 9 ejder, diyor. Ama bu sadece bir efsane değil. Yüzen pazarların fısıltıyla yönetildiği, evlerin kazıklar üzerine inşa edildiği, çocukların yürümeyi değil, yüzmeyi öğrendiği bir dünya burası. Bu videoda, pirinç ambarının kalbine inecek, karamelize balık yiyecek ve o efsanevi ejderlerin geride bıraktığı bereketi ve ne yazık ki tehlike altındaki son izlerini göreceğiz. Hazır mısınız? Çünkü bu, sadece bir nehir gezisi değil, suyla yaşayan bir uygarlığın hafızasına yolculuk. Hazırsan başlıyoruz. Mekong Deltası, su üzerindeki hayatın derinliği. Güney Vietnam'a indiğinizde, ülkenin kalp atışları yavaşlar. Ve o kalp, sadece suyla birlikte atar. Burada aceleci modernitenin gürültüsü yoktur. Rüzgarın sesi bile burada farklıdır. Sanki her nefesin içinde suyun derin bir yankısı vardır. Burası, gizemli Mekong Deltası. Yerliler ona Julong der, 9 ejder nehri. Efsaneye göre, bir zamanlar gökyüzünden 9 kutsal ejder inmiş, her biri toprağı bereketle besleyecek bir kol oluşturmuş. Ve o ejderlerin izleri, bugün hala suyun kıvrımlarında, canlı bir harita gibi yaşar. Ancak bu, sadece bir efsaneden ibaret değildir. Bu coğrafya, yüzyıllar süren kültürel ve tarihi katmanların üzerine kurulmuştur. Mekong, Tibet platosundan doğar. Çin, Myanmar, Laos, Tayland ve Kamboçya üzerinden geçer. Yaklaşık 4350 kilometrelik destansı bir yolculuğun ardından, Vietnam'da 9 ana kola ayrılır. Yani bu nehir, 6 ülkeyi birbirine bağlayan bir damar gibidir. Üst havzalardan taşıdığı milyonlarca ton bereketli sediman ile deltayı sürekli yeniler. Bu çamur, toprağı besler ve delta coğrafyasını sürekli olarak denize doğru iteler. Milyonlarca insan, bu suyun verdiği bereketle yaşar. Tarımdan balıkçılığa, ticaretten dine kadar, her şey bu hayat veren akışın ritmine göre şekillenmiştir. Bölge, hem Vietnamlıların hem de Kamboçya kökenli Khmer azınlığının yuvasıdır. Mekong Deltası, yılda 17 milyon ton pirinç üretir. Sadece pirinç değil, tropikal meyve ve su ürünlerinin de merkezidir. Bu, Vietnam'ın, Asya'nın pirinç ambarı olarak anılmasının en büyük sebebidir. Ayrıca, delta, dünyanın en büyük tatlı su balıkçılık alanlarından biridir. Ama burada mesele sadece üretim değil. Su, bu topraklarda zamanın ve kimliğin tek ve değişmez ölçüsüdür. Bir gün, tıpkı 100 yıl önceki gibi başlar. Sabah sisi, palmiye yapraklarının arasından süzülür. Küçük tekneler, suyun üstünde sessizce kayar. Bir çocuk balık sepetini taşır. Bir kadın tüt süsünü yakar. Ve Mekong, yeniden doğar. Yüzen pazarlar nehrin nabzı ve ticaretin ritüeli. Mekong Deltası'nda pazarlar, toprağın değil, kadim bir gelenekle suyun üstündedir. Chai Reng, bölgenin en büyüğü. Phong Dien, Naganam, buralar, yüzyıllardır değişmeyen bir ritüeldir. Gün doğumu ile başlayıp, genellikle öğlene doğru dağılan canlı bir ekosistem. Güneş doğmadan önce, yüzlerce tekne nehrin ortasında toplanır. Her biri, hareket eden küçük bir işletmedir. Bu tekneler, geleneksel olarak sampan adı verilen, sığ sularda kolay manevra yapabilen düz tabanlı teknelerdir. Birinde ananas dağı gibi yığılmış. Birinde Hindistan cevizi salkımları. Birinde mangolar, guavalar, rambutanlar. Renkler, suyun üstünde birbirine karışır. Adeta yüzen bir gökkuşağı. Satıcılar, mallarını yüksek bambu direklere asar. Yukarıdan sarkan tek bir karpuz, o teknenin karpuz sattığını anlatır. Bu, gürültüye yer bırakmayan pratik ve sessiz bir iletişim biçimidir. Pazarlıklar genellikle fısıltıyla veya el hareketleriyle yapılır, bu da nehrin sakinliğini korur. Tekneler arasında neredeyse hiç ses yoktur, ancak suyun üstünde sessiz bir ekonomi düzen içinde nefes alır. Bu düzen, suyun debisi ve Medcezir döngüsü tarafından yönetilir. Mekong'daki bu pazarlar, sadece ticaretin değil, toplumsal hayatın da merkezidir. Burada insanlar birbirine sadece mal değil, haber, kahkaha, dua ve umut taşır. Bir kadın sabah kahvesini komşu tekneyle paylaşır. Geleneksel Vietnam kahvesi olan Café Sua'da, burada buzla servis edilir.
Bir çocuk, dersini suyun üstünde tekrar eder. Bu sade anlar, Mekong'un köklü hafızasının yapı taşlarıdır. Eğer içeriği beğendiyseniz, bir beğeni bırakarak ve abone olarak bu yolculukta bana eşlik edin. Yorumlarınızla da sohbetlerimizi zenginleştirelim. Görüşleriniz benim için çok değerli. Kanallar, evler ve balıkçılık. Suyun üzerinde kurulu bir mimari. Delta'nın iç bölgelerine doğru ilerledikçe, suyun toprağı adeta nasıl kucakladığını, onu nasıl sardığını daha net görürsünüz. Binlerce küçük kanal, köyleri birbirine bağlayan damarlar gibidir. Kimisinin genişliği birkaç metre, kimisinin derinliği bir insan boyunu geçmez. Bu su yolları, karayollarından çok daha önemlidir. Hükümet bile, buraya, yüzen yaşamın başkenti, demektedir. Evler, suyun yükselip çekilmesine adapte olmak için yüksek kazıklar üzerine inşa edilmiştir. Çünkü suyun yükseldiği mevsimde, toprakla su arasındaki çizgi kaybolur. Kazıklar, evi muson yağmurları ve yıllık seller sırasında yüksekte tutar. Bu evlerde doğan çocuklar, yürümeyi öğrenmeden önce yüzmeyi öğrenir. Çünkü nehir, onların ilk öğretmenidir. Geceleri, suya yansıyan fenerler, gökyüzüyle nehri ayırt etmenizi zorlaştırır. Bir kadın, evinin verandasında ağ örer. Bir erkek bambudan kürek yapar. Yaşam, sade ama birbiriyle bütündür. Balıkçılar gün doğmadan yola çıkar. Kimi el ağını, kimi büyük sürükleme ağını kullanır. Bazıları eski geleneklerle, suya bambu sepetler bırakır. Bu geleneksel balıkçılık yöntemleri, nehre saygının bir göstergesidir. Yakaladıkları balıklar, bazen pazara, bazen sofraya, bazen komşuya gider. Su, burada aynı zamanda bir mutfaktır. Teknelerde küçük mangallar yakılır. Nehrin en meşhur ürünü olan basa balığı, pangasius türleri veya dev yılan balığı, taze otlar ve pirinçle pişirilir. Basit ama derin bir lezzet. Dahoto, yani toprak kapta karamelize edilmiş balık yemeği. Vietnam mutfağının en otantik tatlarından ve Mekong'un imzasıdır. Bu yemek, balığın tatlı karamel sosuyla yavaşça pişirilmesiyle hazırlanır ve genellikle toprak kaplarda servis edilir. Tropik meyve bahçeleri ve pirinç tarlaları. Bereketin kalbi ve kutsal ritüeller. Mekong Deltası, sadece suyla değil, su tarafından yaratılmış bir tarım cennetidir. Yılın 3 hasat dönemi vardır. Bu, bölgenin eşsiz ve verimli iklimi sayesinde mümkündür. Her mevsim başka bir ürün. Ya pirinç, ya Hindistan cevizi, ya tropikal meyve. Özellikle wong ağacının yaprakları, paketleme ve pişirme için vazgeçilmezdir. Pirinç tarlaları, sabahın ilk ışığında ayna gibi parlar. Kadınlar konik şapkalarıyla diz boyu suda ilerler. Her adım, sabırla atılır. Pirinç burada sadece bir besin değil, hayatın simgesidir. Vietnam'ın pirinç tanesiyle kurduğu bağ, kutsaldır. Düğünlerde, doğumlarda, cenazelerde bile, pirinç tanesi bir bereket duası olarak sunulur. Buğdayın batıdaki yerini, burada pirinç almıştır. Pirinç hasadı bittiğinde, ruhlara teşekkür etmek için tapınaklarda şenlikler düzenlenir. Ama Delta, sadece pirinçle değil, mango, jackfruit, papaya, durian, ejder meyvesiyle de bilinir. Her meyve, güneşin altında şekerlenir. Bahçelerde çocuk sesleri yankılanır. Kadınlar meyve toplar. Erkekler teknelere yükler. Bu döngü, suyun ritmiyle birlikte sürer gider. Mekong halkı, doğayı bir düşman olarak değil, bir ortak olarak görür. Sel geldiğinde savaşmazlar. Evlerini, teknelerini, kalplerini hayatın bu kaçınılmaz döngüsüne göre şekillendirirler. Bu uyum felsefesi, bölgenin yüzlerce yıllık tarihinden miras kalmıştır.
Gündelik yaşam sessiz bir felsefe ve tarihi kökenler. Mekong deltasında zaman, Batı dünyasının alıştığı şekilde işlemez. Burada acele yoktur. Bir şey yapılacaksa, doğanın ritmine göre yapılır. Sabahları insanlar teknelere biner. Bir kısmı pazara, bir kısmı okula gider. Okul tekneleri, hastane tekneleri bile vardır. Çünkü burada yollar, suyun kendisidir. Tıpkı bir şehirdeki otobüs ve taksiler gibi. Bu sistem, bölgenin başkenti sayılan Kantu çevresinde çok gelişmiştir. Bir çocuğun gülüşü suya karışır. Bir dua tütsüsü rüzgara. Ve siz fark edersiniz ki, bu halk doğayla kavga etmeyi değil, onunla birlikte yaşamayı öğrenmiş. Turistler bu manzarayı büyüleyici bulur. Ama yerel halk için bu sadece gündeliktir. Yine de, o gündelikliğin içinde bir bilgelik vardır, suya karşı değil, suyla birlikte yaşa. Eğer içeriği beğendiyseniz, bir beğeni bırakarak ve abone olarak bu yolculukta bana eşlik edin. Yorumlarınızla da sohbetlerimizi zenginleştirelim. Görüşleriniz benim için çok değerli. Mekong'un ekolojisi. Tehlike altındaki cennet ve küresel tehditler. Ama her hikayenin bir gölgesi vardır. Mekong deltası bugün iklim kriziyle ve modern baskılarla boğuşuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, tuzlu suyun iç bölgelere sızmasına yol açıyor. Bu da pirinç tarlalarını tehdit ediyor. Tuzluluk artışı, her yıl binlerce hektar verimli toprağı kullanılamaz hale getiriyor. Birleşmiş Milletler ve yerel bilim insanları, bu hızla devam etmesi halinde Mekong deltasının alçak bölgelerinin önemli bir kısmının 2100 yılına kadar sular altında kalabileceği ve verimini tamamen yitirebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, yukarı havzalarda inşa edilen dev barajlar, Mekong'un doğal akışını değiştiriyor. En önemlisi, deltayı besleyen hayati sedimanın gelmesini engelliyor. Bu durum, toprağın her yıl denize doğru kaymasına yol açıyor. Balık göçleri azalıyor. Besin zinciri bozuluyor. Bir zamanlar bereketli olan sular, şimdi yavaş yavaş yorgun düşüyor. Yine de Mekong halkı, umudunu yitirmiyor. Yeni sulama yöntemleri, tuza dayanıklı pirinç türleri, ekoturizm girişimleriyle, bu toprakları korumaya çalışıyorlar. Çünkü onlar biliyor, Mekong ölürse, sadece bir nehir değil, tüm bir kültür, bir uygarlık yok olur. Mekong'un ruhu, suyun hafızası ve gelecek umudu. Mekong sabırlıdır. 1000 yıllık bir bilgelikle akar. Savaşlar, istilalar, kuraklıklar. Hepsini gördü, hepsini taşıdı. Vietnam Savaşı sırasında bu deltada, tekneler değil, bombalar yüzüyordu. Ama savaş bitince, nehir tekrar insanlara döndü. Nehirdeki kanallar, o dönemde Vietcong gerillaları için gizli yollar olarak kullanılıyordu. Bugün aynı sularda çocuklar gülüyor. Balıkçılar ağ atıyor. Mekong affediyor. Ama unutmuyor. Bu suyun bir hafızası var. Her kahkaha, her dua, her kayıp, suyun derinliklerinde yankılanıyor. Mekong'un sesi, insanın kalbine benzer. Bazen sakin, bazen fırtınalı. Ama her zaman derin. Günün sonunda, güneş yavaşça batarken, su altın bir renge bürünür. Tekneler limana döner. Bir yaşlı kadın dua eder. Bir çocuk gülümser. Ve nehrin üzerinde yankılanan o son ses, belki de insanlığın en saf sesidir. Bir yaşamın sesi. Bu, yalnızca suyla mümkün olan bir hayattır. İşte bu, Mekong deltasıdır. Suyun üzerinde kurulu bir dünya. Ve o su, hala anlatmaya devam ediyor. Her dalgada bir hikaye, her damlada bir yaşam saklı.